Crime Stalker. Sarsıcı olaylar. Tecavüzcü, pedofili ve hırsız Richard Ramirez 29 Şubat 1960'da Teksas'ın El Paso kentinde doğdu. Los Angeles ve San Francisco bölgelerinde 1984 ile 1985 yılları arasında estirdiği terör nedeniyle gece avcısı lakabını aldı. Kurbanlarına tabanca, bıçak, çekiç ve lastik demir gibi çeşitli silahlarla saldıran Ramirez, işlediği suçlarda pişmanlık duymadığını ve şeytanın gücüne inandığını açıkladı. Çocukluk yıllarını ele alırsak, Richard 5 çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. Annesi Mercedes bir bot fabrikasında çalıştı, babası Julian ise Santa Fe demiryolunda çalışan bir ordu gazisiydi. Ailesi, özellikle babası Julian Ramirez, katı disipline dayalı bir yaklaşım sergileyen bir demiryolu işçisiydi. Richard çocukluğunda babasının sık sık öfke nöbetleri geçirdiğine ve fiziksel şiddete başvurduğuna tanık oldu. Bu da onun üzerinde travmatik etkiler bıraktı. Hatta bir gün Julian Richard'a kızıp gece mezarlığa götürüp onu zincirleyip orada bıraktı. Richard 2 yaşındayken kafasına bir şifonyer düşerek yaralandı ve bu olay sonucunda kafasına 30 dikiş atıldı. 3 yıl sonra parkta salıncak binerken bilinç kaybı yaşadı, tekrar hastaneye kaldırıldı, yine dikiş atıldı. 5. sınıfta nöbet geçirmeye başladı ve ailesi endişelenerek hastaneye götürdü. Nöbetlerin nedeni bilinmese de o yıl Richard'a epilepsi teşhisi konuldu ve bu durum gençliğine kadar devam etti. Richard 12 yaşındayken Vietnam Savaşı gazisi olan kuzeni Mike'tan derin şekilde etkilendi. Mike, savaş sırasında işlediği korkunç suçları anlatıyor ve Richard'a vahşice öldürdüğü ve tecavüz ettiği kadınların fotoğraflarını gösteriyordu. Mike, Richard'a dövüşmeyi ve öldürmeyi de öğretti. Bir gün Mike, tartıştığı karısını Richard'ın önünde tabancayla öldürdü. Richard, bu olaydan sonra katillerin suçuna takıntılı hale geldi. Ergenlik dönemine girdiğinde LSD kullanmaya başladı. Richard Ramirez'in suçlu kişiliğinin oluşumu, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşadığı bir dizi, travmatik olay ve çevresel faktörle ilgili mi? Onu analiz edelim. Birinci analiz, çocukluk dönemindeki fiziksel travmalar, Ramirez'in 2 yaşında yaşadığı kafa yaralanması ve sonrasında bir dizi başka kafa travması, beynin dürtü kontrolü ve karar alma ile ilişkili olan prefrontal korteks bölgesine zarar vermiş olabilir. Beynin bu bölgesinde meydana gelen hasarlar, bireylerin impulsiviteyi kontrol etmesini zorlaştırır ve şiddet eğilimlerine karşı duyarsızlaştırabilir. Psikiyatristler, çocuklukta yaşanan kafa travmalarının yetişkinlikte saldırganlık ve suç eğilimlerini artırabileceğini ifade ediyor. Özellikle dürtüsel ve saldırgan davranışlar, Ramirez'in zihinsel yapısında bu tür bir hasarın kalıcı etkisini göstermektedir. İkinci analiz, aile içi şiddet ve dışlanma. Babası tarafından fiziksel şiddete maruz kalması ve gördüğü disiplin onun zihinsel gelişimini olumsuz etkilemiştir. Çocuklar genellikle ebeveynleriyle kurdukları bağlar sayesinde kendilerini güvende ve değerli hissederler. Ancak Ramirez'in babasının saldırgan ve cezalandırıcı davranışları onun içsel dünyasında güvensizlik ve değersizlik hislerini beslemiş olabilir. Ayrıca dışlanmışlık duygusu ve farklı olma hissi sosyal bağlardan kopmasına ve toplumla sağlıklı ilişkiler kuramamasına neden olmuştur. Bu, yalnızlık ve izolasyon duygularını güçlendirerek şiddet içeren bir kimlik geliştirmesini hızlandırmıştır. Üçüncü analiz, kuzen Mike'ın etkisi ve şiddet modellemesi. Ramirez'in ergenlik döneminde Vietnam gazisi olan kuzeni Mike ile kurduğu ilişki onun için travmatik bir dönüm noktasıdır. Kuzeninin savaşta yaşadığı şiddet dolu anıları ve gösterdiği fotoğraflar, Ramirez'in zihninde şiddet eylemlerini normalleştirmiş ve ona öldürmeyi öğrenmesi gereken bir beceri olarak aktarmıştır. Şiddeti modelleyen Mike, Ramirez'e hem dövüşmeyi hem de silah kullanmayı öğretmiş ve bu durum onun suça olan eğilimini pekiştirmiştir.
Mike'ın eşini Richard'ın önünde öldürmesi, öldürme eylemine duyarsızlaşmasında belirleyici bir rol oynamış olabilir. Dördüncü analiz, epileptik nöbetler ve sosyal izolasyon, epilepsi teşhisi alan Ramirez, çocukluk ve gençlik yıllarında bu nöbetler nedeniyle sürekli olarak kendisini farklı ve dışlanmış hissetmiştir. Sosyal hayatında yaşadığı zorluklar, dışlanmışlık duygusunu derinleştirerek toplumdan kopmasına neden olmuştur. Farklılık hissi, genç yaşlarda kendisini şiddet dolu bir kişilik ile tanımlamaya ve toplumdan tamamen uzaklaşarak şeytana inanan, korku saçan bir kimlik geliştirmesine yol açmıştır. Beşinci analiz, LSD kullanımı ve zihinsel çarpıklık. Ergenlik döneminde başladığı LSD kullanımı, halüsinasyonlara ve zihinsel gerçeklik algısının çarpılmasına yol açmış olabilir. LSD gibi halüsinojenler özellikle gelişim çağında beyinde kalıcı değişikliklere neden olabilir ve şiddet eğilimlerini besleyebilir. Ramirez'in suçlarına şeytani bir anlam yüklemesi ve kendisini şeytanın hizmetkarı olarak görmesi, LSD'nin etkisiyle güçlenmiş bir gerçeklik çarpıklığı olabilir. Bu halüsinatif etkiler, onun suç işlerken hissettiği güç duygusunu arttırarak korkunç eylemlerini bir görev gibi görmesine sebep olmuş olabilir. Genel psikolojik etki ve suç işleme eğilimi. Richard Ramirez'in çocukluktan itibaren yaşadığı travmalar, beyindeki yaralanmalar ve çevresindeki şiddet modeli onun suç eğilimini pekiştiren birer yapı taşıdır. Beyin hasarı ve sosyal dışlanma nedeniyle gelişen dürtüsellik, empati yoksunluğu ve şiddete eğilim gibi kişilik özellikleri, onun toplum normlarından sapmış bir kimlik geliştirmesine neden olmuştur. Bu özellikler, onu bir seri katil yapmaya uygun psikolojik temeli hazırlamış ve şiddeti sıradan bir yaşam biçimi olarak kabul etmesini sağlamıştır.